Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün anlatacağımız konu dolgu kalınlaştırma. Dolgu kalınlaştırmayı bundan 5 yıl 6 yıl önce yağ enjeksiyonuyla kalınlaştırma yaparken, yani hastanın göbeğinden aldığımız yağları hastanın penisine naklederken Kore'de yapılan yayınları görmeye başladık. O dönemde tabii biz de heyecanlandık. Medikal estetik şirketini aramıştım hatta o dönemde. İşte ben penis kalınlaştırma yapacağım, bana dolgu verir misiniz diye reddetmişlerdi. Bizim penise uygun dolgumuz falan yok diye. Kimse şimdiye kadar bizden böyle bir şey istemedi falan demişlerdi o dönemde. Neyse birazcık daha zaman geçsin, bekleyelim dedik. Daha sonra işte dolgu kalınlaştırma artık tekniği mekniğini falan öğrendikten sonra şu zamanda artık günümüzde en sık yaptığımız işlem dolgu kalınlaştırma olmaya başladı. Şimdi dolgu kalınlaştırmada arkadaşlar niye sık tercih ettiğimiz, niye en çok uyguladığımız işlemlerden bir tanesi? Çünkü çok güvenilir arkadaşlar. Şimdi kalıcı kalınlaştırma ve geçici kalınlaştırma diye ikiye ayırmak lazım bunu. Şimdi hyaluronik asit dolgu enjeksiyonu, basitçe anlatmak gerekirse, kadınların dudaklarını kalınlaştırmak için kullandıkları materyalin bizim penise yaparak kalınlaştırma sağladığımız bir işlem. Kozmetik açıdan baktığımızda kişide kontrollü bir şekilde penisi kalınlaştırmış oluyorsunuz. İşlem esnasında lokal, sadece penisi uyuşturarak yapılan, gerçekten ağrısız, oldukça güvenli. İşlem sonrasında oluşabilecek sıkıntıların çok kolay bir şekilde yönetilebildiği, ereksiyon mekanizmasıyla tamamen uzakta olan, işlem sonrasında kişinin tekrar günlük işlerine rahatlıkla dönebildiği ve kozmetik açıdan oldukça tatmin edici bir işlem olduğunu söylemek lazım. Yani komplikasyon oranları nedir mesela? %5-6 civarında en çok şikayet edilen işlem sonrasında asimetri, yani dolgunun homojen bir şekilde, simetrik bir şekilde penisin üzerine yerleşmemesi, ki böyle bir durum bile olsa dolgu enjeksiyonu tekrar yaparak ya da fazla olan yerlere eritici yaparak kişinin istediği net bir görüntüyü elde etmek mümkün. Bir de arkadaşlar tabii biz dolgu enjeksiyonunda ilk uyguladığımız teknikleri artık uygulamıyoruz. Bunları yıllar önce uyguluyorduk. Şimdi daha fazla noktadan girerek daha homojen bir şekilde hastayı tatmin edici bir görüntü sağlamak mümkün. Diğer yandan bir de kalıcı dolguyu soruyor arkadaşlar. Kalıcı dolgular hala işlem sonrasında komplikasyon oranına sahip. İşlem sonrasında çıkacak komplikasyonların yönetiminin çok daha zor olduğu, işlem sonrasında kalıcı kozmetik deformasyonların gelişebileceği çok sıkıntılı işlemler diyebilirim. Yani burada şunu da söylemek lazım arkadaşlar. Şimdi elektif işlemler dediğimiz, yani acil olmayan o uygulanan operasyonlarda ortalama genellikle %5 civarında komplikasyon oranı normal kabul edilebilir. Sıkıntılı komplikasyonlardan bahsediyorum. Ama bu kalınlaştırma tamamen kozmetik ve gelen hastaların çok önemli bir kısmında, %90-95'inin penisin boyutları, kalınlığı zaten halihazırda normal. Kişi bunu tamamen kendini tatmin etmek için, partnerine sürpriz olsun diye ya da kozmetik amaçlı uyguluyor. Yani burada %5 komplikasyon demek çok yüksek bir oran demek. Çünkü zaten organ normal arkadaşlar, normal çalışıyor zaten. Kişi de eğer kalınlaştırma yapacağım deyip de bir de komplikasyon olursa, kalıcı bir komplikasyon olursa kişi için büyük bir yıkım olur arkadaşlar. O yüzden yani bir operasyonu ilk yapıyor olmaktan ziyade her zaman tercihim en güvenli bir şekilde yapmaya çalışmaktır. İşlem sonrasında kalıcı komplikasyonlardan bahsedersek, kalıcı kalınlaştırmada cilt kaybı yaşanabiliyor. Kalıcı dediğimiz deformatif görüntüler, kum saati deformiteleri falan olabiliyor. Oldukça sıkıntılı, yönetimi oldukça zor. Hem hastanın hem doktorun başını ağrıtacak, uykusuz geceler geçirecek sıkıntılar olabiliyor arkadaşlar. Bu durum altında ne yapmak lazım peki? Kalıcı kalınlaştırmaya hiç bulaşmamak gerekiyor arkadaşlar şu an için. Kalıcı kalınlaştırmada yapılabilecek en önemli, en iyi uygulamalardan bir tanesi açıkçası tekrarlayan yağ enjeksiyonlarıyla hastaya kalıcı kalınlaştırma sağlanabilir, ki öyle de birçok hastam var. Aradan 5-6 yıl geçmesine rağmen hala hastanın penisinin kalınlığı genellikle yani 1,5-2 kat kalınlığı bir kalınlaşma sağladığımız hastalar var arkadaşlar. Çünkü eğer yağ dokusunu güzelce oraya yerleştirirseniz hastanın gerçekten kalıcı bir şekilde penis kalınlaşması sağlanmış oluyor. Peki dezavantajları ne? Hyaluronik asit dolgu enjeksiyonunun, ne yazık ki hyaluronik asit dolgu enjeksiyonu belli bir süre sonra eriyor. Yaklaşık 1,5-2 yıl civarında. Bazen dolgu yer değiştirebiliyor. O da eğer tekniğiniz iyice yerine oturduysa kolay yer değiştirmiyor. Çok nadiren dolgular bazen vücutta, mesela gribel bir enfeksiyon olduğu zaman vücut o gribel enfeksiyona immünolojik bir bağışıklık yanıtı oluştururken bazen dolguya da yabancı cisim gibi sanki bir reaksiyon oluşturup
dolguda, dolgunun olduğu yerlerde şişlik yapabiliyor. Benim hiç başıma gelmedi ama bu dudak dolgularında gördüm mesela bunu. Kadın dudak dolgusu yaptırmış. Aradan 1 sene 2 sene geçmiş. Kadın bir enfeksiyon geçirirken vücut o dolguya karşı da bir reaksiyon geliştiriyor. Çok nadir yani, onu görmedim. Onun dışında sertleşme, cinsellikle ilgili hiçbir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Şimdi burada da bir tane küçük bir video koydum. Hani böyle insan dolgunun nasıl bir şey olduğunu tahayyül edebilmeniz için hemen cilt altına uygulanan bir şey arkadaşlar. Yani penis dolgusu penisin ereksiyonla ilgili olan mekanik kısmından tamamen uzakta. Hemen cildin hemen altına yerleştirilen dolgu şeklinde uygulanıyor arkadaşlar. Oraya dolguyu yaptıktan sonra bir hafta içerisinde dolgu kendi bünyesine su tutmaya başlayarak hacim artışı sağlıyor ve dediğimiz gibi penisin üstünde homojen bir yapıda duruyor. Bir diğer sorulan sorulardan birisi de dolgunun sertliği arkadaşlar. Biz dolguda geç erimesi için en sert yapıda olan hyaluronik asit bağları en çok olan dolguyu kullanmamıza rağmen bu dolgunun sertliği, hani şöyle bakacak olursanız elinizin şurasının sertliği gibi oluyor arkadaşlar. Penisin dışı şu sertlikte oluyor. Birazcık daha bastırdığınız zaman sanki o penisin en sert kısmı olan kemik kısmını hissedebiliyorsunuz. Yani penise böyle yanlardan değdiğiniz zaman belli bir yumuşaklığı hissedersiniz. Penis sertleştiği zaman, ereksiyonda olduğu zaman tabi o içerideki kavernoz cisimler yine taş gibi sert olur. Dediğimiz gibi ereksiyon mekanizmasını bozmaz. İşlem sonrasında hasta günlük işlerine geri dönüp bir hafta sonrasında, 10 gün sonrasında cinsel hayatına geri dönebilir. Onun dışında oldukça pratik, işlem sonrasında gelişebilecek komplikasyon yönetimi oldukça kolay olan bir işlem. Dediğim gibi şu anda da en sık yaptığımız işlemlerden birisi. Genel olarak bu şekilde dolgu kalınlaştırma, dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.